Bir kovadaki suyu düşünün. Eğer doğru soruyu sorarsanız o suyun yüzeyi bize evrendeki en derin problemlerden birini gösterir. Bir cisim döndüğünü neye göre bilir? Kova mı dönüyor, su mu dönüyor, oda mı dönüyor yoksa dünya mı dönüyor? Ya da görünmeyen bir uzay sahnesi mi var? Ve her şey aslında ona göre mi hareket ediyor? Bu soru ilk bakışta basit görünür. Çünkü gündelik hayatta dönme dediğimiz şey çok açıktır. Bir topaç döner, bir tekerlek döner, dünya kendi ekseni etrafında döner. Bir balerin döndüğünde kolları dışa doğru açılır. Dönen bir araçta otururken bedenimiz yana doğru itilir. Fakat biraz daha dikkatli baktığımızda problem başlar. Eğer fizikte bütün hareketler göreceli ise, bir hareket ancak başka bir harekete göre anlam kazanıyorsa, yani relatifse dönme neden özel davranır? Düzgün doğrusal hareketi, yani sabit hızda giden hareketi çoğu zaman içeriden anlamak zordur. Penceresiz bir vagonda çok düzgün hareket ediyorsanız hareket halinde olduğunuzu hissetmeyebilirsiniz. Ama dönüyorsanız bunu hemen anlarsınız. Bedeniniz dışa doğru itilir. Buna merkez kaç kuvveti denir. Sıvılar şekil değiştirir, sarkacın davranışı değişir. Jiroskoplar yönünü korumaya çalışır. Demek ki dönme sıradan doğrusal hareket gibi davranmaz. Bu videonun merkezindeki soru şu: dönmeyi belirleyen şey nedir? Boş uzay mı, uzak yıldızlar mı, evrenin toplam madde dağılımı mı? Yoksa genel göreliliğin söylediği gibi uzay zamanın yerel geometrisi mi? Bu soruya verilen en ünlü cevaplardan biri Mach ilkesi olarak bilinir. Ama burada dikkatli olmak gerekir. Mach ilkesi herkesin aynı biçimde kabul ettiği tek bir fizik yasası değildir. Daha çok eylemsizliğin kökenine dair bir fikir ailesidir. En sade haliyle bize şunu anlatır: bir cismin ivmeye ve dönmeye karşı gösterdiği direnç, yani atalet, yalnızca cismin kendi iç özelliği değildir. Evrendeki diğer maddelerle olan ilişkisinden ayrı düşünülemez. Buradaki ana kavram eylemsizliktir. Eylemsizlik bir cismin hareket durumunu koruma eğilimidir. Duran bir cisim durmak ister. Hareket eden bir cisim de aynı hız ve yönde hareket etmeye devam etmek ister. Bir arabada aniden fren yapıldığında öne doğru savrulmamızın nedeni budur. Bedenimiz eski hareketini sürdürmek ister. İvme ise hızın şiddetinin ya da yönünün değişmesidir. Bir cismi hızlandırmak, yavaşlatmak veya döndürmek için ona ivme kazandırırız. Eylemsizlik de bu değişime karşı direnç gibi görünür. Newton fiziğinde bu direnç maddenin temel bir özelliği olarak alınır. Kütle ne kadar büyükse cismi hızlandırmak o kadar zordur. Bu günlük dünyada son derece başarılıdır. Bir futbol topunu itmek kolaydır. Bir kamyonu itmek zordur. Ernst Mach'ın sorduğu soru daha derindir. Bir cismin ivmeye direnmesi neye göre tanımlanır? Eğer evrende başka hiçbir şey olmasaydı tek bir cismin hızından, dönmesinden veya ivmesinden söz etmek anlamlı olur muydu? Bu soruya ulaşmak için önce Newton'un meşhur kova deneyine bakalım. Bir kova düşünün. Bu kovanın sapı iple bağlı olsun. Kova suyla dolu. Tavana bağlı da bir ip var. İpi vuruyorsunuz, sonra bırakıyorsunuz. Bu esnada kova dönmeye başlıyor. İlk anda su dönmüyor. Bu sırada kova suya göre dönüyor. Ama suyun yüzeyi düz kalıyor. Bir süre sonra kovanın duvarları sürtünme yoluyla suyu da döndürmeye başlıyor. Su kova ile birlikte döndüğünde yüzeyi değişiyor. Ortası alçalıyor, kenarları yükseliyor. Yani su sanki görünmeyen bir kuvvet onu dışarıya doğru itiyormuş gibi davranıyor. Bu kuvvete gündelik dilde merkez kaç kuvveti denir. Daha dikkatli söylersek bu bir eylemsizlik etkisidir. Dönen bir sistemin içinden bakıldığında cisimler dışarıya doğru itiliyormuş gibi görünür. Yani cisimler düz gitme eğilimindedir. Fakat dönen referans sistemde bu eğilim dışa doğru bir kuvvet gibi algılanır. Newton burada çok güçlü bir sonuç çıkarır. Su yüzeyi kova ilk dönmeye başladığında düz kalır. Çünkü su henüz dönmüyordur. Suyun yüzeyi daha sonra eğrilir. Çünkü su artık gerçek anlamda dönmektedir. Ama su neye göre dönmektedir? Kovaya göre mi? Hayır, çünkü su kova ile birlikte dönmeye başladığında su ile kova arasındaki göreli hareket azalır. Buna rağmen suyun yüzeyi en fazla o zaman eğilir. O halde belirleyici olan suyun kovaya göre hareketi değildir. Newton'un cevabı şudur: su mutlak uzaya göre dönmektedir. Mutlak uzay Newton fiziğinin görünmeyen ama var olduğu kabul edilen sabit bir sahnesidir. Cisimler bu sahnenin içinde hareket eder. Bir cismin gerçek ivmesi bu mutlak sahneye göre belirlenir. Kova deneyinde suyun yüzeyinin eğilmesi suyun mutlak uzaya göre döndüğünü gösterir. Newton için bu mutlak uzayın fiziksel olarak anlamlı olduğuna dair güçlü bir işarettir. Fakat bu cevap büyük bir felsefi bedel taşır.
Çünkü mutlak uzay gözle görülmez, doğrudan ölçülmez ve evrendeki cisimlerden bağımsız bir varlık gibi kabul edilir. Bir bakıma doğa olaylarını açıklamak için sahnenin kendisine fiziksel bir gerçeklik verilir. İşte Ernst Mach 19. yüzyılda tam bu noktaya itiraz eder. Mach'ın itirazı şudur: neden suyun davranışını görünmeyen bir mutlak uzaya bağlayalım? Neden evrendeki bütün diğer kütleleri, yani yıldızları, galaksileri ve kozmik madde dağılımını hesaba katmayalım? Kova deneyinde asıl karşılaştırma su ile kova arasında değil, su ile evrenin geri kalanı arasındadır. Biz normalde yıldızları uzak bir arka plan gibi görürüz. Gece gökyüzüne baktığımızda yıldızlar bize sabit bir referans hissi verir. Dünya döner, biz döneriz, cisimler döner. Fakat uzak yıldızlar çok geniş ölçekte bir yön duygusu sağlar. Mach burada radikal bir düşünce deneyi ortaya koyar. Yerel eylemsizlik çerçeveleri, yani burada neyin dönüyor, neyin dönmüyor sayılacağını belirleyen yapılar, evrenin uzak maddesinden bağımsız değildir. Referans çerçevesi terimini burada sadeleştirelim. Bir hareketi tanımlamak için seçtiğimiz gözlem düzenine referans çerçevesi deriz. Tren istasyonunda duran kişiye göre tren hareket eder. Trenin içindeki kişiye göre istasyon geriye doğru gider. İki bakışta kendi içinde anlamlı ve tutarlıdır. Ama ivmeli ve dönen hareketlerde bazı referans çerçeveleri daha özel görünür. İçinde sahte kuvvetlerin ortaya çıkmadığı, yani cisimlerin doğal olarak düz çizgide gitmeye devam ettiği çerçevelere eylemsiz referans çerçeve denir. Mach'ın sorusu şudur: bu özel çerçeveleri kim belirliyor? Ve neye göre belirleniyor? Newton'un cevabı mutlak uzay. Mach'ın cevabı evrenin geri kalanı. Bu farkı daha iyi görmek için boş evren düşünce deneyini kullanalım. Evrende yalnızca tek bir cisim olduğunu düşünün. Ne yıldız var, ne galaksi, ne ışık, ne de başka madde. Sadece tek bir küre. Şimdi soralım, bu küre dönüyor mu? Newtoncu bakışta buna cevap verilebilir. Mutlak uzaya göre dönüyor ya da dönmüyor olabilir. Mach'çı bakışta ise bu soru eksik kalır. Çünkü dönmeyi anlamlı kılan karşılaştırma yoktur. Hiçbir dış referans, hiçbir uzak madde, hiçbir kozmik arka plan yoksa dönmenin fiziksel anlamı da belirsizleşir. Mach'ın güçlü sezgisi buradadır. Eylemsizlik tek başına cismin içine konmuş bir özellik değildir. Cismin evrenin geri kalanıyla ilişkisi içinde anlam kazanır. Bu düşünce çok caziptir çünkü fiziği daha ilişkisel hale getirir. İlişkisel demek özelliklerin tek başına değil, diğer şeyler arasındaki bağlantılarla tanımlanması demektir. Bir cismin konumu ancak başka cisimlere göre anlamlıdır. Hızı da öyle. Mach, ivmenin ve dönmenin de en derinde böyle anlaşılması gerektiğini savunur. Fakat hemen burada sınırı çizmek gerekir. Bugün deneylerle tam olarak kanıtlanmış, kapalı bir yasa değildir. Hatta fizik literatüründe Mach ilkesinin birçok farklı yorumu vardır. Bazıları zayıftır, uzak madde yerel eylemsizlik çerçevelerini etkiler der. Bazıları güçlüdür, evrende madde yoksa eylemsizlik de yoktur der. Bu iki ifade aynı değildir. Bu yüzden Mach ilkesini konuşurken hangi anlamdan söz ettiğimizi açık tutmak zorundayız. Şimdi bu fikrin neden Einstein için bu kadar önemli olduğuna gelelim. Einstein'ın genel göreliliği geliştirmesinin arkasında birkaç büyük motivasyon vardı. Biri yerçekimini Newton'un uzaktan etki eden kuvveti olmaktan çıkarmaktı. Bir diğeri uzay ve zamanı sabit bir sahne gibi görmekten vazgeçmekti. Genel görelilikte kütle ve enerji uzay zamanın geometrisini belirler. Uzay zamanın geometrisi de cisimlerin nasıl hareket edeceğini belirler. Uzay zaman geometrisi ifadesi soyut görünebilir. Basitçe şöyle düşünebiliriz. Genel görelilikte cisimler görünmeyen bir çekim ipiyle çekilmez. Cisimler eğrilmiş uzay zaman içinde doğal yollarını izler. Bu yollara jeodezik denir. Düz bir kağıtta iki nokta arasındaki en kısa yol düz çizgidir. Küre yüzeyinde ise en doğal yol büyük çember yaylarıdır. Kütle ve enerji nedeniyle eğildiğinde cisimlerin doğal yolları değişir. Biz bunu çekim olarak görürüz. Bu Newton'un mutlak uzayından çok farklıdır. Çünkü sahne artık pasif değildir. Madde sahneyi değiştirir. Sahne de maddenin hareketini yönlendirir. Hatta Mach ilkesi ifadesini kullanan kişi de Einstein'dır. Onun erken beklentisi şuydu: yerel eylemsizlik çerçeveleri evrendeki madde dağılımı tarafından belirlenmelidir. Bu beklenti güçlüydü. Çünkü eğer doğru olsaydı Newton'un mutlak uzayı tamamen gereksiz hale gelecekti. Artık boş uzayın kendi başına bir yapısı var demek yerine uzayın ve eylemsizliğin yapısını evrendeki maddeler belirler diyebilecektik. Einstein bir süre bu fikre büyük sempati duydu. Ama genel görelilik tam olarak bu sonucu vermedi. Bunun nedeni genel göreliliğin denklemlerinin madde olmasa bile bazı uzay zaman çözümlerine izin vermesidir. De Sitter çözümü bunun tarihsel olarak önemli örneklerinden biridir. Bu tür çözümler sıradan madde içermeyen
ama yine de geometrik yapıya sahip uzay zamanların mümkün olduğunu gösterir. Daha sonra Gödel'in dönen evren çözümü ve başka vakum çözümleri de genel göreliliğin güçlü mahçı anlamda tam ilişkisel olmadığını gösterdi. Vakum çözümü ifadesini açalım. Buradaki vakum gündelik anlamda hiçbir şey yok demek değildir. Fizikte vakum sıradan madde ve basınç gibi kaynakların bulunmadığı durum anlamına gelir. Genel görelilikte böyle bir durumda bile uzay zamanın geometrik özellikleri kalabilir. Güçlü mah yorumuyla gerilim yaratır. Çünkü güçlü mahçılığa göre madde yoksa eylemsizlik yapısı da olmamalıdır. Bu yüzden genel görelilik mahtan ilham almıştır ama tam anlamıyla mahçı değildir. Ancak burada hikaye bitmez. Çünkü genel görelilik içinde mahın sezgisine benzeyen çok önemli bir etki vardır. Çerçeve sürüklenmesi. Çerçeve sürüklenmesi dönen bir kütlenin çevresindeki uzay zamanı çok küçük bir miktar birlikte sürüklemesi demektir. Dünya dönerken yalnızca kendi ekseni etrafında dönmez. Genel göreliliğe göre yakınındaki uzay zamanının yapısını da hafif bir şekilde döndürür. Bunu bal gibi yoğun bir ortamda dönen bir topa benzetebiliriz. Top döndüğünde çevresindeki balı hafifçe beraberinde sürükler. Uzay zaman gerçek bir sıvı değildir ama benzetme etkiyi sezgisel hale getirir. Bu etki Lens-Turing etkisi olarak da bilinir. Peki bu mahın fikrine neden benzer? Çünkü burada madde yerel eylemsiz referansları etkiler. Bir jiroskop düşünün. Jiroskop dönme eksenini korumaya çalışan bir sistemdir. Eğer dünya çevresine çok hassas jiroskoplar yerleştirirseniz genel görelilik onların eksenlerinde çok küçük kaymalar öngörür. Bu kaymaların bir kısmı dünyanın uzay zamanı eğmesinden, bir kısmı da dünyanın dönerek uzay zamanı sürüklemesinden gelir. Gravity Probe B deneyi tam olarak bunu ölçmek için tasarlandı. Çünkü dünya yörüngesine çok hassas jiroskoplar gönderildi. Amaç genel göreliliğin iki öngörüsünü test etmekti. Jeodezik etki ve çerçeve sürüklenmesi. Jeodezik etki dünyanın kütlesi nedeniyle uzay zamanı eğmesinden doğan etkidir. Çerçeve sürüklenmesi ise dünyanın dönmesi nedeniyle uzay zamanının çok hafif döndürülmesidir. Sonuçlar genel görelilikle uyumlu çıktı. Bu Mach ilkesinin tamamen doğrulandığı anlamına gelmez. Ama şunu gösterir. Dönme ve eylemsizlik problemi yalnızca felsefi bir tartışma değildir. Madde dağılımı ve hareketi yerel ölçüm düzenlerini gerçekten etkiler. Dünyanın dönüşü yakınındaki jiroskopların yönünde ölçülebilir iz bırakır. Bu etki son derece küçüktür ama kavramsal olarak çok büyüktür. Buradan şu sonuca varabiliriz. Newton'un mutlak uzayı artık eski gücünde değildir. Genel görelilik uzay zamanı dinamik hale getirmiştir. Mach'ın evrenin geri kalanı sezgisi burada önemlidir. Fakat güçlü Mach iddiası, yani tüm eylemsizlik yapısının yalnızca evrendeki madde tarafından belirlendiği iddiası standart genel görelilikte zorunlu değildir. Bu boşluğu doldurmak için farklı teoriler geliştirildi. Eylemsizliğin uzak kütlelerle bir tür çekimsel etkileşimden doğabileceği de düşünülmüştür. Buna bazen ataletsel indüksiyon fikri denir. İndüksiyon kelimesi bir etkinin başka bir yerde doğrulması anlamına gelir. Elektromanyetik indüksiyonda değişen manyetik alan elektrik akımını oluşturur. Burada da benzer bir sezgiyle evrendeki uzak kütlelerin yerel eylemsizliği oluşturabileceği matematiksel hale getirilmeye çalışılmıştır. Ancak bu yaklaşım ana akım fizik haline gelmedi. Çünkü Mach'ın genel sezgisini nicel bir çerçeveye çevirmeye çalıştı. Bir başka önemli hat Brans-Dicke teorisidir. Bu teori genel göreliliğe ek bir skaler alan ekler. Skaler alan her noktada yalnızca bir sayı ile ifade edilen alan demektir. Sıcaklık buna gündelik bir örnektir. Bir odanın her noktasında tek bir sıcaklık değeri vardır. Brans-Dicke teorisinde de çekim yalnızca uzay zaman geometrisiyle değil, ayrıca böyle bir skaler alanla ilişkilendirilir. Bu alan çekim sabitinin evrendeki madde dağılımıyla bağlantılı biçimde değişebileceği düşüncesini taşır. Çekim sabiti dediğimiz şey Newton'un evrensel çekim yasasında kütlelerin birbirini ne kadar güçlü çektiğini belirleyen sabittir. Standart genel görelilikte bu sabit değişmezdir. Brans-Dicke yaklaşımında ise bu sabit daha dinamik bir şeyin sonucu gibi yorumlanabilir. Bu Mach'çı düşünceye yakındır. Çünkü yerel çekim davranışı evrenin büyük ölçekli yapısıyla ilişkilendirilmeye çalışılır. Güneş sistemi testleri, ikili pulsarlar ve başka hassas ölçümler standart genel göreliliğin son derece başarılı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle Brans-Dicke teorisi tarihsel ve kavramsal olarak önemlidir. Ama bugün baskın teori değildir. Daha geniş skaler tensör teorileri ise modern kozmoloji ve alternatif çekim çalışmalarında hala araştırılmaktadır. Daha radikal bir yaklaşım ise Hoyle-Narlikar teorisidir. Burada fikir şudur: kütle ve eylemsizlik evrendeki tüm diğer parçacıklarla doğrudan ilişkilerden doğabilir. Weyler-Feynman soğurucu teorisinden de etkilenmiştir. Weyler-Feynman teorisi elektromanyetik etkileşimleri
klasik alan fikrinden farklı olarak doğrudan parçacıklar arası etkileşimlerle açıklamaya çalışır. Üstelik burada yalnızca geçmişten geleceğe giden etkiler değil, matematiksel olarak gelecekle ilişkili çözümler de hesaba katılır. Bu kulağa çok tuhaf gelir. Çünkü gündelik sezgimizde nedenler önce, sonuçlar sonra gelir. Fakat birçok temel fizik denklemi zaman bakımından simetriktir. Yani denklem geçmişten geleceğe çalıştığı gibi matematiksel olarak gelecekten de geçmişe doğru çalışabilir. Biz günlük dünyada bunun yalnızca bir yönünü görürüz. Weyler-Feynman ve Hoyle-Nardi çizgisi bu zaman simetrisini kozmoloji ile birlikte düşünmektedir. Bu yaklaşım Mach'çı bakımdan çekicidir. Çünkü tek bir parçacığın kütlesini ve eylemsizliğini evrenin geri kalanından bağımsız kabul etmez. Fakat aynı zamanda bunun ağır bir bedeli vardır. Doğrudan uzaktan etki, ileri ve gecikmeli etkiler, kozmolojik soğurucu koşullar ve standart alan kuramından farklı yorumlar gerektirir. Bu nedenle de ana akım fiziğin merkezinde değildir. Yine de Mach fikrinin ne kadar derin yönlere açılabildiğini göstermiştir. Ayrıca Universe of Motion çizgisi de burada dikkate alınmaya değer. Bu yaklaşım maddeyi, ışığı, çekimi ve fiziksel büyüklükleri önceden verilmiş bağımsız nesneler olarak değil, hareket ilişkilerinden türetmeye çalışır. Bu Mach'ın ilişkisel ruhuyla bazı kavramsal akrabalıklar taşımaktadır. Fiziksel gerçekliği tek tek nesnelerden çok ilişkiler ve hareketler üzerinden düşünür. Evrensel hareket teorisinde eylemsizlik ve çekim gibi kavramları daha temel ilişkilerden türetme eğilimi vardır ve bize alternatif ontolojik bir deneme sunar. Burada başka bir kafa karışıklığını da ortadan kaldırmamız gerekir. Cisimlere kütlelerini veren Higgs mekanizmasıyla Mach ilkesi aynı şey değildir. Higgs mekanizması parçacık fiziğinde bazı temel parçacıkların kütle terimlerinin nasıl ortaya çıktığını açıklar. Standart model içinde çok önemli bir mekanizmadır. Fakat gündelik maddede hissettiğimiz kütlenin büyük kısmı yalnızca Higgs'ten gelmez. Proton ve nötronların kütlesinin büyük bölümü kuarklar ve gluonlar arasındaki güçlü etkileşim enerjisinden kaynaklanır. Mach'ın sorduğu soru ise daha farklıdır. Bir cisim neden ivmeye direnç gösterir? Yerel eylemsiz çerçeveyi kim belirler? Dönme neye göre gerçek sayılır? Bütün bunları bir araya getirdiğimizde ortaya 3 katmanlı bir tablo çıkar. Newton'un tablosunda sahne sabittir. Cisimler bu sahnenin içinde hareket eder, dönme bu sahneye göre gerçek olur. Einstein'ın tablosunda ise sahne artık sahne olmaktan çıkar. Uzay zaman maddeyle etkileşen dinamik bir yapıdır. Fakat bu yapı tamamen maddeye indirgenmez. Kendi geometrik serbestlikleri vardır. Madde uzay zamanı şekillendirir. Uzay zaman maddeye nasıl hareket edeceğini söyler. Ama uzay zamanı kendisi de yalnızca maddenin gölgesi değildir. Bu yüzden Mach ilkesi bugün hala değerlidir. Çünkü çözümlenmemiş bir soruyu canlı tutmaktadır. Eylemsizlik dediğimiz şey nedir? Bir cismin hızlanmaya direnmesi neden vardır? Dönen bir cisim neye göre döner? Yerel fizik ile evrenin tamamı arasında ne kadar derin bir bağ vardır? Bir kova suyun kenarlara tırmanması ilk bakışta küçük bir ayrıntıdır. Ama o ayrıntı bize şunu gösterir. Fizikte bazen en basit deneyler en büyük ontolojik sorulara açılır. Burada ontolojik kelimesi varlığın ne tür bir şey olduğu sorusuyla ilgilidir. Uzay gerçekten kendi başına var olan bir şey mi, yoksa cisimler arasındaki ilişkilerin düzenlenme biçimi mi? Eylemsizlik cismin içinde taşınan bir özellik mi, yoksa evrenin tamamıyla kurulan ilişkinin yerel görünümü mü? Cevap kesin ve net değildir. Ama en güçlü sentez şudur. Dönme ve eylemsizlik yalnızca yakın çerçeveyle açıklanmaz. Uzay zamanın yerel yapısı gerekir. Bu yerel yapı da evrendeki madde ve enerji dağılımından etkilenir. Fakat bu etki standart genel görelilikte tam bir Mach bağımlılığına dönüşmez. Bu nedenle Mach ilkesi fizik tarihinde kaybedilmiş bir fikir değildir. Daha çok tamamlanmamış bir ilkedir. Evreni anlamak yalnızca parçaları anlamak değildir. Parçaların hangi bütün içinde anlam kazandığını da anlamaktır. Hiçbir yerel fiziksel durum evrenin genel yapısından tamamen kopuk düşünülmemelidir. Bu ifade bugün ana akım teorinin tamamı olmasa da, tamamını kapsamasa da modern kozmolojinin ve kuantum kütle çekim arayışlarının arka planında hala yankılanır. Uzay zaman temel bir varlık mı, yoksa daha derin ilişkiler ağından ortaya çıkan bir yapı mı? Bir kova suyla başladık ama vardığımız yer evrenin kendisinin ne olduğu sorusu. Ve bu yüzden Mach'ın sorusu hala kapanmadı. Bir cisim döndüğünde yalnızca kendi etrafında mı döner, yoksa tüm evrenle birlikte tanımlanan bir gerçekliğin içinde mi döner? Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.